Düşünsene. Yıl 2005. Telefonların kamerası var ama çektiğin fotoğraflar öyle böyle değil. Sanki patatesle çekilmiş gibi. Yani görüntüde bir şey var. Bir karartı var ama çektiğin fotoğrafın kim olduğu belli değil. MSN var o zaman, MSN. WhatsApp falan yok. MSN'de hepimiz birbirimize titret atıyorduk. Birbirimize MSN listesi paylaşıyorduk. Ha bu arada birbirimize fotoğraf yollayacaksak öyle WhatsApp'tan şundan bundan fotoğraf yollama falan yok kardeşim. Takardık kabloyu bilgisayara. Bir ucunda telefona. Önce telefondan bilgisayara fotoğrafımızı atardık. Yaklaşık bir 2 saat sürerdi. Genelde de zaten o hep böyle yarıda kalırdı. Tekrardan bağlardık. Oradan da Hotmail atardık. Oradan arkadaşımıza yollardık. YouTube mu? Yok be, YouTube ne arar? TikTok. Kardeşim TikTok desek millet der ki o ne lan? Yeni çıkan Japon motosikleti mi? Ya o zamanlardan bahsediyoruz arkadaşlar. İnternette video izlemek öyle şimdiki gibi aç video izle değil. Uzay yolculuğu kadar zahmetliydi o zaman. Her video önce yarısına kadar iniyordu, sonra orada takılıyordu. Hepimiz çıldırıyorduk. 240p'de 3 dakikalık video izlemek için 15 dakika bekliyorduk. Hey gidi hey. Sen bilmezsin tabii kardeşim şimdi. Tabii o dönem milletin canına tak etti. İşte tam o kaos ortamında 3 tane delikanlı ortaya çıktı. Tabii bu 3 delikanlı o zamanlar PayPal'da çalışan muhteşem zeki 3 kafadar arkadaşlar. Steve Chen, Chet Harley, Javid Karen. Bu 3 manyak okey 4.'yü bulamayınca 3 kişi okey oynarken birden şu fikri ortaya attılar. Aga biz niye hala e-maille video gönderiyoruz ya? Şuraya bir yer kursak, herkes videosunu yüklese, herkes de izlese. Hem biz meşhur oluruz hem millet eğlenir. Ve bu şekilde YouTube doğdu arkadaşlar. Şimdi öyle koca koca şirket projesi değil ha. Bildiğin garaj işi. Starbucks'ta otururken not alınan fikir yani bu. Hani bazıları kahvesini döker. Bunlar interneti döktü resmen. Siteyi kurdukları kod da öyle bildiğiniz amşam kodlardan değil ha. Sabaha karşı 3'te böyle kahvaltıda bir yandan kahvaltı yaparken bir yandan kod yazıyorlar yani o şekilde. Ofisleri mi? Büyük ihtimalle Starbucks ile annelerinin bodrum katıdır yani. Yani dostum YouTube ilk zamanlarda bir arkadaşın abi çok iyi fikir ya deyip gaza gelip sonra ortadan kaybolduğu bir proje gibi değildi. Bu sefer gerçekten tutan bir projeydi. Gelin şimdi size YouTube'un hikayesini anlatayım. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. Şimdi perdeyi biraz daha aralıyoruz ve YouTube'un babalarına göz atıyoruz. Karşınızda 3 kafadar. Steve Chen, Chet Harley ve Javid Karen. Bu ekip PayPal'da tanışmış, internetin tozunu yutmuş ama kafaları da biraz hani nasıl diyeyim Wi-Fi çekmeyen bodrum kat gibi çalışıyor. Ama işin garibi bu çocuklar dünyayı değiştirecek fikri o boş, loş bodrumda buluyor. Chet Harley ben tasarımcıyım diyor. Ama o dönem tasarım deyince insanların aklına Paint geliyor. Kullanıcı dostu arayüz mü? Dönemin dostu MSN titretmesiydi. O yüzden bu çocuk ciddi vizyon koymuş ortaya. Steve Chen kod yazıyor ama öyle böyle değil. Adam yazdığı satırları okuyan başka yazılımcı yok. Okuyan yazılımcılar da bu neymiş lan? Matrix mi diye geri dönüyor. Ama hakkını verelim. YouTube'un altyapısını taşıyan tuğlaları bu adam döşedi. Ve karşınızda Javid Karen. Sessiz, derinden, genelde böyle köşede oturup düşünen, sonra bir şey söyleyen, herkesin de oha doğru söylüyor lan dediği bir adam. YouTube'a ilk yüklediği videoda onun eseri. Me at the Zoo. Hayvanat bahçesinde çekilen bu video fillerin ortamını konu alıyor arkadaşlar. Videonun kalitesi de sadece 144p. Evet 144p. Yani şu an ekranda gördüğünüz gibi. Adamın ilk söylediği söz de tam olarak şu. Fillerin ortamı çok havalı. Evet YouTube'un ilk felsefi cümlesi tamamen bu. Fillerin ortamı çok havalı. Bu üçlü toplandı. Cips ve kola eşliğinde şöyle düşündü. Millet video çekiyor ama nereye koysun? E-mail ile atsa 25 MB sınırı var. CD'ye yazsa kim uğraşacak bununla? Abi ne yapalım? Bir site kuralım. Millet video yüklesin ve insanlar oradan izlesin. Tabii bu arkadaşların paraları yok. Ofisleri yani garaj. Motivasyonları ise biraz meşhur olmak, biraz kız tavlamak ve internette biraz daha böyle popüler olmak. Ama bir yandan da kullanıcılar için daha güzel, kolay bir şekilde video izlemeyi sağlamak. Ve böylece YouTube doğdu arkadaşlar. Yani dünya tarihinin en büyük video platformu fillerin hortumuna yapılan Zoom'la başladı. İlk başlarda YouTube gerçekten masumdu. Öyle benim kedim zıpladı izleyin, tatilde amcam denize düştü videolarıyla başladı. Hani aile albümünün dijital hali gibi bir şeydi. Tatlıydı, sevimliydi, fazla zararsızdı. Ama sonra bir gün kedi videoları geldi ve olay orada koptu. İnsanlar sırf kedi izlemek için sabahladı. Kedi kutuya giriyor, kedi salatalıktan korkuyor, kedi yastığa bakıp mırlıyor, kedi bilmem ne yapıyor, kedi aşağı kedi yukarı derken devreler yandı. Millet şunu fark etti.
Oha, ben de video atsam meşhur olabilirim. İşte ondan sonra YouTube mantıklı insanların kaçtığı, delilerin piste drift attığı bir içerik Luna Parkı'na döndü. Ne mi gördük o dönem? Kafasında yumurta kıranlar, 48 saat boyunca bilmem ne yapanlar, bir sandalyeyle evlenen adam, bilmem nerede 24 saat geçirdim, aseton koklayan kız, köpek gibi gezdirilen amca. Buna ne diyeceğimi ben de bilmiyorum. Sanırım internette kafa sallayan çocuktu. Şey mi dostum? Benim adım Cafer ve daha niceleri. YouTube bir anda şuna dönüştü. Kameran varsa sen de bir yıldızsın. Çocuğunun dişini iple kapıya bağlayanlar, annesinin makyaj malzemesiyle bilmem ne yapanlar, leş ve çöp videolar YouTube'a dolmaya başladı. Yani dostum, YouTube kısa sürede sadece bir platform değil, bir delilik arenası oldu. Ve dünya izledi ve gülümsedi. Ve bir sonraki videoya geçti. 2006 yılının bir sabahı bizim ekip Dostlar Kıraathanesi'nde okey oynarken bir adam yanaştı ve şöyle söyledi. Selam gençler, yancı olabilir miyim? Tabii bizimkiler bunu geri çevirmedi. Buyur abi dedi ve kahveciye seslendi. Necmettin abi, arkadaşa bir öğret. Ve Google eğilip şöyle söyledi. Ben Google. Ve cebinden çıkardığı 1,65 milyar doları masaya bir vurdu. Herkes birden masaya döndü. Ama öyle böyle vadeli falan değil ha. Nakit. Bana satın şu siteyi dedi ve oyun resmen değişti. Google YouTube'u satın alır almaz masaya dosyaları koydu. Reklam gelecek, para kazanmak isteyen varsa önce algoritmanın gönlünü alacak. Çocuk oyuncağı bitti, artık ciddi oynuyoruz dedi. Algoritma ne ayak lan? Kardeşim, algoritma öyle bir bela ki görünmez ama her şeyi o belirliyor. Kimin videosu öne çıkacak, kim gömülüp YouTube'un yeraltı mezarlığında unutulacak, ne zaman video atacaksın, başlık ne olacak, tıklayınca izleyici kaç saniye kalacak. YouTube bir anda edit yap, başlık at, etkileşim topla, thumbnail fırlat maratonuna dönüştü. Influencer mezarlığı mı? İşte orası burası. Bir dönem herkes YouTuber olayım diye atladı ama Google'un kurduğu sistem öyle kolay değildi. 5 video atıp ünlü olamayanlar pes etti. Abi neden kimse beni izlemiyor deyip ağlayanlar algoritmaya küstü. Bazıları meşhur oldu ama sonra burnout yaşayıp ormana yerleşti. YouTube artık sokaktaki herkesin bir video çeksem meşhur olurum ya dediği yer değil. Orası artık video gladyatörlerinin savaş alanına döndü. Kimseyi de affetmiyor. Ama Google ne yaptı neydi? YouTube'u altın yumurtlayan tavuğa çevirdi. Ve biz de hala o tavuğun videolarını izliyoruz. Ara sıra 5 saniyede geç falan diyoruz ama bağımlıyız kardeşim, itiraf et. Şimdi diyeceksin ki abi bizim o üç kafalar nerede şimdi? Hala fillerle mi takılıyorlar? Pek sayılmaz arkadaşlar. Ama YouTube'un mirasını sırtlayıp zirveye tırmandılar mı? Yani tırmandılar tabii ki. Hala onların parasını yiyorlar. Biraz para, biraz depresyon, biraz emeklilik vibe gibi bir şeyler yaşıyorlar. Tasarımcımız Chat şu sıralar dijital ortamda fazla görünmüyor. Ara sıra bir şeyler kuruyor ama sonrasında bir bakıyoruz yine TikTok'a varyansın ediyor. Muhtemelen hala şu cümleyi kuruyor. Bizim zamanımızda video dikey değil yataydı evlat. Bizim kodcu Steve birkaç startup'a bulaştı ama YouTube'daki kıvılcımı bir daha yakalayamadı. İnternetteki bir kere tutarsa hayat boyu SEO'sun efsanesinin canlı örneği oldu. Şu anda büyük ihtimalle Silikon Vadisi'nde bir kafede oturup kahvesini içiyordur. Ve gelelim bizim asıl adamımız Cevit Kerim'a. Ah Cevit ah, seni gidi sessiz adam. Zaten en başından beri çok konuşmuyordu. Ama YouTube yeni bir politikaya geçince şap ortaya çıkıyor. Bir iki tweet atıyor, sonra yine ortadan kayboluyor. Bildiğin YouTube'un gölge lideri gibi. Adam hala tek bir video yüklemiş. Hala o video 300 milyon izlenmiş. Bırakın dağ gibi dursun be. Ve gelelim YouTube'a. YouTube şu an ne durumda? Abi YouTube artık eskisi gibi YouTube değil. Evren oldu, evren. Günde 1 milyar saat video izleniyor. Dünyanın ikinci büyük arama motoru oldu. Zaten ilk sırada Google var. Google'da YouTube'un, yani patron hep aynı. Biz sadece sekmeleri değiştiriyoruz. Şu an herkes yayıncı. Ev hanımı yemek yapıyor. Tarifin adı kaynanayı susturan kek. Çocuk oyuncak açıyor. 5 yaşında kanalına sponsor almış. Dede torunuyla podcast yapıyor. Torun kripto anlatıyor. Yani artık ortalık biraz karışık. Artık herkesin elinde bir mikrofon. Herkesin suratında ring light ve karşınızda modern dünyanın yeni sahnesi. Ama gel gör ki o fillerle başlayan yolculuk şimdi NFT videoları, short trendleri ve bir günümde neler yaptığım vloglarıyla doldu. Dünya değişti. Algoritma evrim geçirdi ama biz hala videoları geçerken reklamı geç demeye devam ediyoruz. Ah YouTube ah. Şimdi kardeşim bu videodan ne anladık? Ne kazandık ne kaybettik? YouTube bize şunları verdi. Eğlence, eğitim, evde sabah sabah kravat nasıl bağlanır öğrenme şansı. Tabii bir de bol bol reklam. Reklamı geçmek için 5 saniye hayatımızdan çalması. Ama ne kaybettik dostlar? Dikkat süremiz mikrodalgada ısıtılan lahmacun kadar kısaldı. Herkes meşhur olma yarışına girdi. Ar, namus, edep kalmadı. Gurur desen keza yerler altında. Bazı içerikler biraz fazla zihni sinir. Ama ne olursa olsun YouTube
dijital dünyanın kalbi, hatta bazen beyni. Yani kısacası dostum, YouTube 3 kafadarın bir hayaliyle başladı. Bugünse milyonlarca insanın bir ekran başında zamanını gömdüğü bir dev oldu. Kedi videolarla başlayıp podcast savaşlarına dönen bu çılgınlık muhtemelen daha da büyüyecek. Ve sen, evet sen, bu videoyu izleyen kişi bir gün kendi Me at the Zoo videonu çekip YouTube tarihine geçebilirsin. Yeter ki fillerin